Hepinize merhaba. Bugün size altının ons fiyatındaki gelişmeleri ve gram altınla ilgili beklentilerimi paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ben bunu yaklaşık 10.000 aboneye ulaşana kadar söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerden de sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer ilk defa bu videoyu seyrediyorsanız da hem kanalıma abone olabilir hem de bundan sonraki yayınlara daha hızlı ulaşmak için de hemen abone ol butonunun yanındaki zili işaretleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir YouTube kanalınız yoksa diğer sosyal medya hesaplarından da bana ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. İlk olarak size kapak fotoğrafında da görmüş olduğunuz 250 tonun ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre 2018 yılında ülkelerin merkez bankaları yaklaşık 250 ton civarında altın alımını gerçekleştirdiler. Merkez bankaları genelde işte döviz tahvil alımlarını yaparlar ve altına dayalı olarak da alımları gerçekleştirirler. Ancak son dönemde özellikle 2019 yılında da bu artarak devam etmeye başladı. Ülkelerin merkez bankaları artık altın alımlarını daha da artırdılar. Bu ülkelerin başında Rusya geliyor. Ama mücevherat tarafına baktığımızda da Hindistan'ın yoğun ve kuvvetli bir alıcı olduğunu bizler biliyoruz. Eğer izleyenler arasında gram altının nasıl hesaplandığını henüz daha bilmeyenler varsa ben bununla ilgili bir hesaplamanın nasıl yapıldığının anlatıldığı video çekmiştim. Bunu sağ üst köşede paylaşıyorum sizlerle. Eğer cep telefonundan takip ediyorsanız da i harfine tıkladığınızda videoya ulaşabilirsiniz. Ben yayına başladığım sırada dolar TL 6.24, altının ons fiyatı da 1284 dolar seviyesindeydi. Mayıs ayından itibaren her iki üründe de yukarı yönlü hareketten dolayı gram altının fiyatında 240 liradan önce 247 liraya şu anda da 255 liraya kadar yükseldiğini görmekteyiz. Güne başladığım sırada aslına bakarsanız biraz daha sakin başlamıştık ama Türkiye'nin CDS risk priminin yukarı yönlü hareketine başlaması, yani yaklaşık 488 puana kadar yükselmesi sebebiyle dolar TL'nin 6.24 seviyesinde bir atak gerçekleştiğini, 6.20'yi aşarak bir atak gerçekleştirdiğini gördük. Altının ons tarafına baktığımızda biraz daha sakin. Bugün ABD ve Çin arasında görüşmelerin başlanması bekleniyor ama benim videolarımı daha önceden de takip edenler biliyorlardır. Ben daha çok bunu Trump'ın özellikle bir seçim propagandası olarak kullanacağını, hani Mayıs ayında görüşmelerin tamamlanmayacağını ve bunu elinden geldiği kadar uzatacağını, hatta masadan kalkacakken yani %70, %80 kendi avantajlı şekilde kalkacağını bekliyorum. Bu yüzden politik risklerden dolayı altına yönelimin olacağını düşünüyorum. Elinde altın olanlar bundan sonraki dönemde şu anda çok yakın olduğumuz 258 lirayı takip edebilirler. Bir sonraki aşamada 260, 262 lira ve yıl sonu hedefimiz zaten bizim 260 lira seviyeleriydi. Hani bu noktaya çok fazla yakınız. 266 liraya kadar bir üst kademeye yükseltiyoruz. Geri çekilmelerde de daha önceden yine hatırlayacak olursanız 214 liraya kadar herhangi bir paniğe kapılmadan beklemenizi ben tavsiye ediyordum. Bunu artık bir üst seviyeye taşıyoruz ve burada da 240 lira, 237 liraya kadar elinde altın olanlar pozisyonlarını taşıyabilirler. Altın biliyorsunuz uzun vadeli bir yatırım olduğu için de çok fazla panik yapmadan işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ama yeni altın alacaklar için hani şu andaki seviyeden alınır mı alınmaz mı, gerçekten bunu benim söylemem çok zor. Ama illaki ben altın alacağım diyorsanız paranızın hepsiyle değil ama bir kısmıyla alım yaparak hani olası kar imkanlarından faydalanabilirsiniz sizler de. Ons altın işlemi yapan yatırımcılar için de aynı şeyler geçerli. Çünkü ABD ve Çin arasındaki gelişmeler bundan sonraki dönemde de kriz aşamasında devam edecek diye düşünüyorum. İşte bugün yapılan Trump'ın açıklamasında Çin'in aslında anlaşmaya yanaşmadığını ve masadan kalkan tarafın Çin olduğunu belirtti. Aynı zamanda hem İran'la ilgili yaptırımları var. Bu politik risklerin artmasına sebep oluyor. ABD ve Avrupa Birliği arasında bundan sonraki dönemde yaşanabilecek olan riskler yeniden piyasada dolaşan paranın altına yönelmesine, güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep olabilir. Daha önceki günlerde işte 1267 seviyesini birkaç kere test etti. 1277 üstünde tutunmaya çalışan bir altın fiyatları var. Şu anda da 1284'ten işlem görüyor. Benim beklentim hani özellikle 1286 dolar seviyesinin aşılmasıyla beraber 1295'lere kadar hızlı bir şekilde yükseleceği. Yıllık beklentimde 1350 dolarları yine koruyorum ama şu an için yaklaşık bir 60-70 dolarlık bir önümüzde kat edeceğimiz yol var. Öncelikle 1300 dolara geçmesini, işte ardından 1315, 1320 dolarlara kadar yükselmesini bekliyorum. Altın pozisyonunu taşıyan yatırımcılar yukarı yönlü hareketlerde yine ufak ufak alımlara devam edebilirler. Soru ve görüşlerinizi mutlaka yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.